Merhaba dostlar, ben Koray. Bugün sizlere Honda'nın geri dönmesi çok beklenen, sevilen ve rakiplere ciddi bir seçenek olan Transalp XL750'den bahsedeceğim. Ama sadece teknik tablo değil, tarihçesinden, rakip kıyaslarına, Türkiye ilan fiyatlarından globalde yer alan yorumlara kadar işe yarayacak faydalı ayrıntılara gireceğim. İsterseniz kısa tarihçesini biraz konuşalım ki bunu da konuşmamız lazım. Transalp tutkunlarının çok iyi bildiği bir tarihçi. Neydi o? Transalp ilk kez 1986'da üretildi. Hepiniz biliyorsunuz. Orta sınıf Adventure segmentini tanıtan modellerden biriydi. Ama 2012'de üretimden kalktı. Neden kalktı? Merak ettiniz mi bilmiyorum. Çünkü motorlardaki Euro standartları sonrasında Honda'nın başka modelleri pazarları doldurmuştu. Örneğin CB serisi, şehir için naked motorları, NC serisi günlük kullanım ve küçük touring modelleri, Africa Twin ise büyük adventure sınıfını taşıyordu. Yani Transalp'in pazardaki boşluğu kapanmıştı. Ta ki 2023'e kadar. Orta sınıf adventure pazarında Yamaha TNR 700, KTM 890, Suzuki 800D, Aprilia Touareg 660 gibi rakipler yükselince Honda boş durmadı ve Transalp'i geri getirdi. Ne zaman? 2023'te. Bugünkü XL750, Hornet 755 platformu üzerine kuruldu. 92 beygir güç, 21 inç ön jant, 18 inç arka jant kombinasyonu Showa süspansiyonla beraber geldi. Sade ama işlevsel elektroniklerle beraber geldi. Honda bir anlamda hafif, ulaşılabilir, dengeli adventure boşluğunu tekrar doldurdu. Bu motosikleti almak üzere olan ya da değişiklik yapmak isteyenlere katkı sunacak bir soru soralım. Güçlü Avrupalı rakipler kimler? Ama bunlar gerçekten güçlü rakipler. Haydi gelin bir bakalım. Transalp'i daha iyi anlamak için önce güçlü rakiplerle kıyaslamak lazım. Örneğin 2024 model Triumph Tiger 900, 106 beygir gücü ulaştı. Uzun yolda Gran Turismo tadında elektronik zenginliğiyle premium his veriyor. Transalp'e göre daha güçlü, daha rafine ama daha pahalı. 2024 model BMW F900 GS 895 cc, 105 beygir, daha güçlü, arazide çok iddialı. Transalp'e göre daha performanslı ama maliyeti de yüksek. KTM 890 Adventure, agresif şasi ve gelişmiş elektroniklerle sınıfın en sportiflerinden. Transalp'e göre daha dinamik ama daha talepkar. Her kullanıcıya uygun değil üstelik. Çok sayıda ince ayar yapmanız gerekebilir. Özetle bu üçlü güçte ve premium donanımda Transalp'in önünde. Ama Transalp ulaşılabilirlik, maliyet, kullanım kolaylığı tarafında öne çıkıyor. Peki orta sınıf rakiplerde durum ne? Ne dersiniz? Örneğin Yamaha Tenere 700, saf enduro ruhu, hafif, yalın, arazi odaklı. Suzuki V-Strom 800D, uzun yolda çok konforlu, asfalt stabilitesi yüksek. Peki Aprilia Touareg 660, en hafif, en oyuncu, karakterli ama gerçekçi olalım, servis ağı zayıf. Burada Transalp ortada duruyor. Ne Tenere kadar saf arazi, ne V-Strom kadar tur, ne Touareg kadar egzotik. Ama hepsinden biraz alıyor. Türkiye'nin ilan fiyatları analizine bir bakmamız lazım. Çünkü dedik ya başta hani belki de ikinci elde alacaklar var. Belki de sıfırda alacaklar var. Belki de Transalp'e biniyorsunuz. Bu bindiğiniz Transalp'i değiştirmek istiyorsunuz. Bu analiz belki de işinize yarayacak. Şöyle bir ilanlara dönüp baktığımızda 2023 modeller ortalama 626 bin Türk lirası. Kilometreler ise 9 bin civarında. 2024 modeller ortalama 650 bin civarında. Kilometreler yine 9 bin civarında. Unutmayın ilanlar üzerinden konuşuyorum. Peki 2025 modeller ortalama 750-760 bin civarında. Kilometre ortalaması ise 4 bin. Peki ilanlar genelde nerelerde sıralanıyor? Yani il yoğunluğu, şehir yoğunluğu nasıl? İstanbul ve Ankara'da fiyatlar üst bantta. Antalya'da ilan yoğunluğu yüksek.
Çünkü bunu biz XADV videosunda da söylemiştik. Antalya'da 12 ay motosiklet kullanılabiliyor. Sahil yaşamına çok uygun ve motosiklet Antalya'ya çok yakışıyor. Şunu da eklemeliyim. Antalyalı da motoru çok seviyor. Karşılaştırma için şimdi şu makinelere bakmamız lazım. Tenere 700, 2023 modeli için konuşuyorum. İlanlarda ortalama 602 bin lira civarında. Touareg 660, 2024, 717 bin lira civarında. Peki BMW F850 GS, yine 2023 modeli için konuşuyorum. Fiyat bandına baktığımızda 734 bin Türk lirası. Yani Transalp Tenere'den bir tık yukarıda, Touareg ve F850 GS ile aynı koridorda. Şimdi hadi gelin biraz da teknik ve deneyim üzerine konuşalım. Motor 755 cc, paralel ikiz 92 beygir. Ağırlık 208 kilo. Afrika Twi'nden biraz daha hafif. Süspansiyon Showa ile geliyor. Showa'yı biz yine daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Showa kimdi? Japonya'nın önde gelen yarış pistlerinde de gördüğümüz süspansiyon sistem üreticisi. USD amortisör ve arka ProLink sistem kullanıyor. USD amortisörü yine anlatalım. Upside down amortisör. Ters teleskopik, sert frenlemede daha az esniyor, daha dengeli, böylelikle size mükemmel bir sürüş sağlayabiliyor. ProLink neydi? Ki birazdan kamera detaylarında da sizler de göreceksiniz. Tek amortisör var. Gördüğünüz üzere şu çatı tek bir amortisör üzerinde yükseliyor. Çok kollu sistemlerle bağlanıyor. Kötü zeminde darbeyi yumuşatıyor, sürücüye çizgiyi korutturuyor. Peki ön jant 21 inç. Bu oldukça büyük bir jant. Neden böyle iddialı büyük bir jant kullanıyor sizce Transalp? Sebebi şu, çünkü büyük jant yani büyük tekerde siz engele daha küçük aşıyla çarpıyorsunuz. Böylelikle daha kolay aşıyor. Çukur ve taşa takılmadan çizgiyi koruyor. Arka jant ise 18. Arazi lastiği çeşitliliği yüksek, dar tabanlı araziye uyumlu. Elektronikte ise 5 sürüş modu var. Şu anda ekranda gördüğünüz bu modlarla kullanabiliyorsunuz. Honda Selectable Torque Control dediğimiz TSC'nin bir benzer versiyonu ki aslında neredeyse aynısı. Bununla birlikte bunları kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin Gravel modunu aldığınızda ABS'nin yok olduğunu, başka modları aldığınızda ABS'nin biraz daha farklı bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Eksikler var mı? Elbette eksikler var. Örneğin cruise kontrolünün olmaması uzun yolda hissediliyor. Bundan şikayet ediliyor. Yakıt için Avrupa testlerinde 4.7 litre. Yalnız şunu unutmayalım, burası Türkiye kardeşim. Oradaki standartta elde edilen yakıt tüketimiyle bizdeki biraz farklı. Bizde 5,5-6 litrelere yakın. Çok sakin kullanacağım diyorsan elbette ki 4 litreler civarında dolaşabilirsin. Peki globalde yorumlara yine baktığımızda eksiler ne? Sele uzun yolda biraz sert. Tenere kadar değil ama biraz sert. Rüzgar koruması sınırlı. Aslında biz bunu XADV videomuzda da konuşmuştuk. Oradaki camın da değişmesi gerektiğiyle ilgili bir ekrana not düşmüştük. Burada aslında özellikle sahaya çıkanlar için bu cam çok da önemli olmayabilir. Ama siz bu makineyi touring olarak yolda kullanacaksınız. Kesinlikle cama ihtiyacınız var. Sonradan cam ve seleyle bu işi çözebiliyorsunuz. Peki şimdi ben bu motor analizinden sonra motorun üstüne geçtiğimizde ne hissediyorsunuz? Birazcık bundan bahsediyorum. Burası önemli. Çünkü siz ilk defa böyle bir motosiklete binecek oluyor olabilirsiniz. Scooter'dan geçeceksiniz. Belki de farklı bir sınıftan geleceksiniz. Transalp bugünlerde oldukça konuşulan modellerden bir tanesi. Acemiler için başka bir tartışma ama biraz boy meselesini konuşmak lazım. Genelde bu makineyi uzun boyluların tercih ettiğini görüyoruz. Çünkü bu makine çok da acemiler için değil. Vitesli olması, özellikle quick shifter'sız geliyor olması bunlar biraz acemiler için zorlayıcı olabilir. Benim boyum artık daha önceki videolarımı seyredenler biliyorlar. 1.75 civarında. Peki 1.75 civarındaki ben bu motosiklete sizce binebilir miyim? Benim için uygun mudur? Ki birazdan sizi sahibiyle de tanıştıracağım. Sahibinden bütün deneyimi orada da dinleyeceksiniz. Onun nasıl bu motosikleti kullandığını, onun bu motosiklet üzerinde nasıl deneyim yaşadığını da göreceğiz. Dilerseniz şöyle yapalım. Motosikletin sahibi gelsin. Motosikletin sahibi gelsin ve gerçek deneyimi anlatsın. Sebebi şu. Ben bu makineye binmiş gibi numara yapıp 5 dakika binip 5 yıl kullanmışım gibi artistlik yapmayacağım. Kardeşim her şey deneyimle alakalı. O yüzdendir ki en kıymetli olanın motosikleti kullanın deneyimi aktarması. Bugün Ankara'dayız. Neredeyiz? Eryaman civarındayız. Oldukça yeşil bir yer. Bu yeşil yeri, şu güzel makineyi aslında sahada da test etmek isterdik ama diyoruz ya uzun süredir test eden, deneyimleyen hem de şehirler arası yol yapmış sevgili eski meslektaşım, daha doğrusu benim eski mesleğim ama o hala mesleği icra ediyor. Şimdi onunla tanıştıracağım ve böylelikle deneyimlerini dinleyeceğiz. Onur gel istersen.
Hoş geldin dostum. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi, sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ankara'da bizi misafir ettin. Eksik olma. Ne demek. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Seni dinlemek şimdi bizi memnun edecek. Ne anlatmak istersin? Seni nasıl tanısınlar? Ya Utku Onur ben. Hocamın da bahsettiği gibi yıllardır bankacılık mesleğini icra ediyoruz. Çok stresli bir iş hocam, biliyorsun. Evet, aynen öyle. Bu makine stresini alıyor mu peki? Vallahi hocam doktor tavsiyesi. Ciddi misin? Yok, çok ciddiyim. İzmir'de ben başladım motosiklet kullanmaya. Üst komşum vardı. O da motosiklet kullanıyordu. O da çok yoğun mesailer harcıyor falan. Eve geliyor, 2 çocuklu bir aile babası falan. Yani bir türlü kendine vakit ayıramıyor. En son doktora gitmiş. Doktor sormuş ne yapıyorsun? Demiş ben işte işe gidiyorum. Başka işte eve geliyorum. Başka bir şey yok. Çocuklarla ilgileniyorum. Olmaz demiş. Bir kendi aktivite bulman lazım. Bir şey bulman lazım. En son doktorun söylediği şey olmuş. Hani işe nasıl gidip geliyorsun? O demiş arabayla. Arabayı bırak, motor al demiş. Ciddi misin? O yüzden doktor tavsiyesi. Valla çok sevindim bunu duyduğuma. Neden biliyor musun? Evet. Ben birçok videoda bahsediyorum. Motosiklet terapidir. Evet. Eğer motosiklete biniyorsan terapiye ihtiyacın yoktur. Müthiş bir özgürlüktür. Şu sıkışmış, yani bazen sıkıntılarla, dertle dolu hayatımızda bize ciddi bir nefes veriyor. Kesinlikle. Ki sen çok da güzel bir makine almışsın. İstersen hemen şu araya şeyi sıkıştıralım. Onurcuğum, motosiklet hikayen ne zaman başladı? Motosiklet hikayesi gene İzmir'de başladı. Ben İzmir'e ilk gittiğimde Alsancak'ta bir yere arabayı park edip ulaşmak istediğim bir nokta vardı. Yarım saat Alsancak'a ulaşmak için bir yol kat ettim. Yarım saat otopark aradım. Sonra 45 dakikada eve geri döndüm otopark yeri bulamayıp. Dedim bu böyle olmaz. Yani buna bir alternatif üretmişler zamanında. Biz de buna ortak olalım, deneyelim yani. 2016 yılıydı işte, o zaman başladım. Kaç sene olmuş? 10 yıla, yaklaşık 9 yıldır motosiklet kullanıyorum. CBF 150 ile başladım. Sonrasında X-Max 300, NC 750X, NC 700, hatta arada bir de o var, NC 700X var. CBF 600'ü kısa bir dönem deneyimledim böyle. Ondan sonra bir ara motosikletsiz kaldım. 2019 yılındaki bir trafik kazasından sonra. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ciddi bir kaza değildi umarım. Yani çok şükür herhangi bir sıkıntı kalmadı gibi. İyi, çok çok hafif şükür. şeylerle beraber devam ediyoruz. Neden Transalp? Neden Transalp? Hocam öncelikle bahsettin zaten, benim için bir boy mevzusuydu bu. Boyun kaç? 1.86. 1.86. 1.86. Honda bayiine gittiğimde önce bir eski motoruma baktım ben. NC almaya niyetim vardı. O da hani aerodinamiği çok altta, çok şehir içinde güzel bir motor. Yani kullanım açısından çok rahat bir motor. Sonra ya dediler hani Transalp de var. Ya tabii biraz bütçeyi zorluyor. Yani bu sefer şey düşünmeye başladım. Hani yok kredi mevzuları falan, finansman nasıl olacak? Dedim bir bankacı bunu çözemiyorsa kimse çözemez. Aynen. Sonra işte ayarladık bir şekilde. Derken Transalp'e binince şunu fark ettim. Yani benim boyuma uygun makine bu. Yani şu daha sonradan taktırmış olduğum bu tur camıyla beraber. Evet, bunu hakikaten gördüm. Rahat mısın? Evet, rahatım. Yani bu yükseklik güzel bir şekilde rüzgarı kesebiliyor. Şeyler de var. Hani bunların yan taraftan gelen rüzgarı kesen aparatlar da var. Tabii hepsi bir maliyet yani. Az önce bunu alırken yaptığım hesapları size söyledim. Şimdi onların her biri bir maliyet olduğu için zamanla takviye ediyoruz. Ama şu anki pozisyonda da bu gayet güzel rüzgarı kesiyor. Üzerine oturduğumda da yani şunu fark ettim. Hakikaten benim boyuma göre ön jantın büyük oluşu da buna bir etken. Tabii daha yukarıda duruyor. Bunların hepsini bir araya getirince baktım ki hakikaten benim için uygun bir motor olacağını düşündüm. Hayırlı olsun, güle güle kullan. Ne zamandan beri kullanıyorsun? Ne kadar oldu? Bir yıl devirdik. Tabii geçen sene Eylül ayıydı. 2024 Eylül ayında aldım. Kaç kilometre yaptın? 7.000 kilometre oldu. 7.000. Uzun yol? Uzun yol oldu. Hatta çok güzel bir rota. Şu derebaşı virajları falan. Buradan, Ankara'dan çıkıp Trabzon önce. Okay. Deli dehşet bir yağmur yedik. Hayatımda hiç öyle yağmuru ben bir de Trabzon'da doğup büyüdüm yani. Öyle bir yağmuru hiç görmedim. Motor üstüne denk geldi. Çok garip bir şekilde. Trabzon, oradan bu deprem bölgesini falan bir ziyaret ettik. Arada bir Kemaliye, o taş yol, ya muazzam bir yer. Yani motorcu arkadaşları hakikaten görmediyseniz rotanıza dahil edin, bir şekilde o taş yola gidin. Ben de gitmek istiyorum. Bir daha söyleyin, tam olarak neresi? Kemaliye taş yolu hocam, Erzincan. Erzincan evet, civarında. aynen. Aklımızda olsun. Peki 7.000 kilometrede zinciri ne sıklıkla yağlamak zorunda kalıyorsun? Nedense? Hocam zinciri 300 kilometrede bir
yağlamak, her 1000 kilometrede bir de tamamen temizleyip yağlamak lazım. Zor değil mi? Yani mesela şaftlı makineyi kullananlar artık ben zincirli makine kullanmayacağım diyorlar. Sen katılıyor musun buna? Yani o kısma katılıyorum açıkçası. Ama bu motorların da işte ceremesini çekiyoruz böyle. Doğru. Yani acaba sen mi biraz hani fazla özen gösteriyorsun? Normalde ben de mesela kullanıyorum ama senin kadar sık yağlamıyorum. Ya belli bir süre kullanım yaptıktan sonra zaten şunun farkına varıyorsun. Motorda, zincirde yağ azalmış diyorsun. Hem Ses sesinden geliyor, değil mi? alıyorsun onu. Doğru, Hem doğru. o seste fark ediyor hem de baktığın zaman da gözle de ayırt edebiliyorsun hocam. Orada Sen öyle bir şey var. modifikasyon yaptın mı yoksa orijinal zincir mi kullanıyorsun? Orijinal zincir. Orijinal evet. zincir Hı hı. kullanıyorsun. Peki, okey güzel. Şimdi deneyimi aktarabilmek adına bir motosikletin üzerine bir otursana. Şimdi Tabii. 1.86 boyundaki bu arada binişimiz de gayet doğru. Doğru biniş buydu. Özellikle biz bu enduro motorlarda böyle binmemiz gerektiğini bütün eğitmenler de zaten aktarıyor. Şimdi Evet. 1.86'da boyu olan biri Yani için oldukça iyi. dizim Dolayısıyla biraz kırık hafif yani hafiften gene kırıyor. Senin bacak boyun uzun. Bacak boyun uzun olduğu için sen çok daha rahat ediyorsun. Yani şekilde. sürüş pozisyonda rahat Evet. mısın? Gayet rahatım. Çok rahat. Peki. Biraz arka tekerin ve ön tekerin ince olduğunu söyleniyor. Eğer bu bir enduro motorsa kumlu zeminlerde, ne bileyim toprak zeminlerde ince tekerin daha avantajlı olduğunu söyleniyor. Evet. Sen asfaltta ve özellikle virajlarda bunun problemini yaşadın mı Onur? Hocam asfaltta problem yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü yani lastiğe detaylı bakarsın belki bilmiyorum ama bayağı böyle sonuna kadar yatırıyoruz yani gerektiğinde. Tabii bunları yine söyleyeyim, eğitim almayan arkadaşlar lütfen denemesin. Sen eğitimli misin? Tabii. Ben Nerede aldın Honda'da eğitimi? eğitim aldım. Honda'da aldın. Aha. Peki Transalp'i aldıktan sonra bunu sana bir hediye paketi olarak mı verdiler yoksa sen parasını Hayır, mı hayır. ödedin? Ben bunu parasını ödeyerek aldım. Onların Safety Türkiye diye bir sayfaları var. Doğru. İyi O ki Safety yaptın diyor Türkiye'den musun? tabii kesinlikle. İlk CBF 150'de ben zaten o zaman CBF 150'yi bir yıllık kullanımın akabinde gitmiştim eğitime. Ee, Ya neler öğrendiğinden ziyade şunu söyleyebilirim. Ben motosiklet kullanmıyormuşum dedim. Ve şey var şimdi mesela hiç inanmazdım öyle bir şey olabileceğini. Yani birisi anlatsa hayır ya böyle şey mi olur derdim. Orada eğitmen hoca beni CBF 150 motorda arkasına artçı olarak aldı. Ben yaklaşık 90 kiloyum. Hocanın da ağırlığı yani o civarlardadır. Biz CBF ile dönerken egzoz yere sürtüyordu. O kadar yattı. Yani bu CBF motor yani lastiğine güvenmeyiz. 150 cc CBF kaçtı? deriz. 150 cc. 150 cc deriz. Yani o motorun öyle bir performansla dönebileceğini akıl edemezken hakikaten öyle bir şey olabildiğini gördüm. Zaten o da algıyı değiştiriyor. Motosikletin aslında ergonomisinin, aerodinamiğinin çok iyi olduğunu ve hani bunu düşürmenin aslında bir meziyet olduğunu orada öğrenmiş oldum. Peki ben girişte daha doğrusu seni çağırmadan önce bir şey söylemiştim. Pek acemilere göre değil galiba demiştim. Katılıyor musun? Evet katılıyorum. Yani 92 beygir bir anda altından kaçabiliyor. Bir de hani modlarını da gördünüz. Ben genelde sport modda kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani tam olarak verimini alıyorum. Motoru da tanıdığım için artık hani orada tanışıklığımız da var. Beni de üzmüyor. Okey. Tam performansla beraber kullanmama yarıyor. Güzel. Throttle by wire dediğimiz yani burada telli bir sistem yok artık biliyorsun. Evet. Yani burada tel olmadığı için biz burada ne yapmıyoruz? Artık telimiz yok. O standart teli kullanmıyoruz. Dolayısıyla burada Eco yönetiyor. Bundan memnun musun? Mesela ilk bindiğinde buradaki tepki seni şaşırttı mı? Ya şöyle o aldığı yeri hani belli bir yerde alıyor ya o gazı. Onu fark ediyorsun. Evet. Yani o telli olduğu zaman yavaş bir tepkimeyi de sağlayabiliyorken bunu da kendisi belli bir noktadan sonra uygulamaya başlıyor. O uygulama noktası senin orada fark ettiğin yer oluyor. Peki şunu soracağım sana. Sesini çok seviyorum. Birazdan sesini de dinleyeceğim. Evet. Güzel. Sen memnun musun sesten? Kendine has bir sesi var Honda'nın. Evet. Yani genelde bunu zaten Honda kullanıcıları fark ediyor. Kendine has bir sesi var. Ben oldukça memnunum sesinden de. Ses de güzel. Yani ek bir egzoz takayım derdinde değildin yani. Hayır. Bu Yani ihtiyacını karşılıyor. Şöyle kıyas yapalım dersek burada şey var. Tenere'nin bir paketi var. O Tenere'nin o hangi paket olduğunu bilmiyorum ama farklı bir egzoz uyguluyorlar onda. O egzozun sesini ben duyduğumda dedim keşke böyle olsaydı. Yani daha iyileştirilebilir mi? İyileştirilebilir kesinlikle. Evet. Ama mevcut ses de gayet tatminkar bir Gayet ses. güzel. Evet.
Gördüğünüz üzere Honda'nın sesi hakikaten oldukça tatlı. Bu arada hocam toprak yolu sormuştum, bak onu unuttum. Aha. Onu söyleyeyim. Kemaliye taş yolu örneğini vermiştim. İşte diğer arkadaşlar, biz yaklaşık 10 tane motorduk orada. Diğer arkadaşlarla beraber o tur yaptığımızda şöyle bir şey oldu. Ben çok rahat bir şekilde burada gravel moduna aldım. Ayağa kalktım ve o şeyle beraber ön lastik arka lastik uyumuyla beraber çok rahat bir şekilde kullandım. Hatta hani sigara kullanmıyorum ama gidip bir sigara yakıp arkadaşları bekleyebilirdim. Ciddi misin? Peki mevcuttaki donanım seni tatmin ediyor. Yani cruise kontrol diyebilirim. Onun dışında çok böyle hani şu da olsa dediğim bir şey yok. Menülerde gördüğünüz orada şey var. Hani hep NC kullanırken derdim şu sinyali açık unutuyorum. Evet. O çok kendi kendine kapanıyor. Beni evet. o bile çok mutlu etmişti. Evet. Tabii NC'den buraya geçiyor olmak, onunla kıyaslıyorum daha çok. Ama o cruise kontrolde olmuş olsa daha da iyi olabilir. Bence güzel de bir yere geldin. Çünkü Türkiye'de çok fazla NC kullanan var. NC konforlu bir makine. Evet. Optimum bir hizmet veriyor. Yani hiçbir şeyde çok iddialı değil ama ben diyor ki seni sorunsuz kilometrelerce götürürüm. Aynen öyle. Ama devir bunun kadar kuvvetli değildir. Daha sakin gider, yakıt tüketimine odaklıdır. İkisi arasındaki temel fark ne sence? Hocam temel fark bir zaten yakıt. Bunda ben 4,5-5 litre arası gidiyorum genelde. Düşmüyor değil mi genelde altına da? Yok, 4,5'un altına düşmüyor. Düşmez abi. Yani çok yapmak lazım. Onun için mücadele etmek lazım. Keyif işi ya. Tabii Boş versene ben ya. zaten kafam rahat olsun diye aldım. Aynen öyle abi. Bir de yakıt mı düşüneceksin? Onun dışında işte bu NC'nin ön tarafındaki o bagajı, o mükemmel bir şeydi. Yani şehir içinde ben kullanmayayım, şu X-Max tarzı ya da işte Forza tarzı motorlar kullanmayayım ama bir yandan da işte güzel görünümlü, basınca da giden bir makine kullanayım istiyorsanız bagaj tarafı, ön tarafının olması vesilesiyle NC'yi tercih edebilirsiniz. Bir de tabii boy meselesi var. Evet. Yani ben bugün boyum atıyorum 1.70, 1.75 olsa NC tercih edeceğim bir motor olur açıkçası. Doğru. Hem yakıt performansı, ülkenin durumundan ötürü, yakıtların çok petrolün pahalı olmasından ötürü, hem de o öndeki bagaj alanı, o rahatlığı sağlıyor olması. Şimdi olayları da var. İşte top case takıyorsun. Ya bana ceza yazacaklar mı, yazmayacaklar mı? Ne olacak? Polis Ruhsata işli çevirince- mi? Ruhsata işli değil. Ceza kesiyorlar mı bunun için? Ya onunla alakalı emsal bir karar var elimizde. Bir mahkeme kararı. Bunu iptal ediyorlar ama kestiği zaman da memur Uğraşmak arkadaşlara da bir şey zorunda diyemiyoruz. Zaten orada münakaşa etmenin de bir anlamı olmuyor. Doğru. Yani keşke müsaade edilse, çünkü bizim ilave sürekli böyle çanta takma, yani ne bileyim bu sağda solda bir şeyler taşıma şansımız yok yani. Bir araba gibi değiliz. Ya bunu iyi ki söyledin. Şimdi bunu bizi izleyenlerin birçoğu biliyordur ama yine de söyleyelim. Hakikaten kafana göre çanta takamıyorsun. Evet. Zaten bazı ilanlarda göreceksin onu. Ruhsata işli diyor zaten. Bunu bir ayrıştırıcı etki olarak Çok kullanıyor. maliyetli bir şey olmasa, yani orada zaten ruhsata işleriz. Niye işlemeyelim? Tabii. Ama maliyeti çok yüksek. Aynen. Doğru Maliyet söylüyorsun. hesabında yatmak durumundayız yani. Alternatif bir şey yok. Bir de çantanı çok beğendim dostum. Yani bence Eyvallah. Transalp'e yakışan hoş bir çanta seçmişsin. Çünkü bazı çantalar çok çirkin ve motoru da çok bozuyor. Öncelikle nereden aldım? Çantayla ilgili küçük bir bilgi. Bir diğeri de yüksek sürate çıktığında bir ön tekerde sallama gördüm. Çantayı taktıktan sonra, yani çantanın ağırlığıyla aslında cinsinden bağımsız olarak zaten bir ön tarafta bir deneyim kaybınız oluyor ister istemez. Bunu yaşayacağınız bir şey, kaçınılmaz bir şey ama çok bariz bir şey var mı derseniz açıkçası yok. Şu yan taraftaki bu suluğu falan yapılmış olması, bunu gerçi yeni modelde şu arka tarafa almışlar, daha da güzel olmuş. Nereden aldın dersen hocam, hemen markası da şurada var. Bu arkadaş da motosikletçi bir arkadaş, motosiklet kullanan bir arkadaş. Motokuryeyken zannedersem başlamış. Kendi hikayesini kendisinin anlatması daha iyidir. Ama ben çok memnunum. Yani çok güzel bir çanta yapmış. Bence de çok güzel olmuş. Kullanıcılara önerebileceğim. Ya 50 litre bandındaydı yanlış hatırlamıyorsam bu. Çok rahatlıkla full face alır. Evet. Bir tane mi alıyor? İki tane İki tane alıyor. alıyor. Çok iyi. Çok Aynen. iyi. Sağlamlık bakımından da iyi. Kilit noktasını nasıl hallettin? Kilitte hocam bu şekilde bu şekilde açıyorum. Bence çok başarılı. Şu an dolu olduğu için birazcık uğraştırdı beni ama Anladım. iki elle yaptığınızda tabii çok daha rahat. Anladım. Bence çok yakışmış, çok doğru bir seçim olmuş. Güle güle kullanman dileğiyle. Teşekkür ederim. Transalp'e en çok yakışan renk bence bu.
Bence de. Ya şöyle, ben siyahını görünce açıkçası içim gitti. Yani dedim o ne kadar güzel motor yapmışlar. Ama Transalp gibi durmuyor. Evet, Hani başka bir tam motor Transalp. gibi duruyor. Yani farklı bir şey. Ya Transalp'te geçmişi yaşatmak, işte geçmişinden bahsettik. 1986'dan bu yana işte devam eden bir süreç. Yani tekrardan piyasaya girmesinin sebebi de bence Transalp neden yok sorusunu Honda'ya çok soruluyor olmasıydı. Sonrasında bu geliyorsa mutlaka benzemesiyle, rengiyle de, işte ne bileyim o dokusuyla da. Ya bence eski modeline birazcık daha hani anımsatacak şeyler, evet. çağrıştıracak şeyleri var yani bu motorun. Aynen. Ben bu rengini özellikle hani Evet. istedim çünkü onları çağrıştırıyor bende. Honda biliyorsun her zaman için optimum. Her şeyden biraz Aynen, vereyim ama aynen. verdiklerimi de en iyi şekilde vereyim derdinde. Beğendiğin yerlerin dışında şikayetçi olduğun yer neresi? Önce şeyi söyleyeyim. Aslında anlatırken birazcık cevabını sen verdin. Böyle Honda her şeyden biraz ya. Kafan rahat oluyor. Hakikaten yani yakıt anlamında da optimum bir seviyede, ne bileyim konfor anlamında da her şeyi buluşturmuş gibi. Mevcut bu bütçede bir şey alacaksanız optimum seviyede bir konfor sağlıyor bu motor. Ama neyi eleştiririm? Açıkçası ben parçaların pahalı olmasını eleştiririm. Buna Eleştireceğim özel şey değil yok. be maalesef Onur. Evet Parçalar ya, ne çok yazık pahalı ki. maalesef. Ne Mesela yazık pahalı bulduğun parçalardan bir tane örnek vermeye kalksan yağ filtresi mi? Ay, koruma demirinden başlayabiliriz. Bir defa en hayati şeylerden Bence bir güzel tanesi. söyledin. Bak o eleştiriye ben de katılıyorum. Ya şunda bir tane karter korumayı neden olmaz? Yani ilave Varsa da niçin bu kadar pahalı? birkaç parçayla beraber gelebilir aslında bana 12 kalsa. volt çıkış. Tabii. O çıkış ben aldığımda zaten o parçayı temin de edilemiyordu geçen yıl. Öyle bir sıkıntı da vardı. Bakalım, ben de eklemeyi düşünüyorum şu anda. Okey. Peki bu motosikleti alırken ikinci elde rahat satarım derdi de kaygısı da var Evet. değil mi? Ya şimdi Honda'da o yok çok fazla. Honda aldığım zaman o kısımda da biraz daha rahat oluyorsun. Evet, kafan rahat. Evet, aynen. Çünkü hani yanlış bilmiyorsam kendi reklamları o şekilde diye hatırlıyorum. Türkiye'nin en çok satan şeyi. Bu motosikleti sen aldığın günden beri bir prim yaptığını düşünüyor musun peki? Ya geçen sene kampanyası vardı. O kampanyalı dönemine denk getirmiştik. Yaklaşık hani 500.000 bandında bir fiyattaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte şu anda ikinci el piyasasını siz söylediniz benden daha Evet, iyi. aynen öyle. Yani ben o Aynen. kadar hakim değilim açıkçası Evet. ama birazcık prim yaptı, üzerine koydu. Ve bu fiyat artışları şeyde oldu. Hani ben Eylül ayında almıştım. Mart ayına geldiğinde bu fiyat bandı oluşmuştu zaten. Yani o kısa süreçte %20-25'lik bir fiyat artışını sağladı. Sonrasında muhtemelen önümüzdeki yıl gene yansıyacak. Çünkü enflasyonist ortam devam ediyor. Maalesef, maalesef. Belki fiyat yükselişleri geçtiğimiz senelere göre biraz daha yavaşlayacak ama şu bir gerçek. Zor para biriktiriyoruz. Bizler çalışan insanlar Evet. olarak yani hakikaten paraya da öyle çok kolay ulaşamıyoruz. Aynen. Aldığımız şeyin değer koruması gerekiyor. Yoksa Aprilia kötü makine mi? Aynen, Aprilia çok kesinlikle. güzel bir Tabii. makine. Yani sen Yamaha'ya, Suzuki'ye kötü makine diyebilir misin? Ama netice Kesinlikle itibariyle değil, ikinci elde kolay satabilmek, yarın bir gün her Türk'ün aklında Evet. sıkışırsan Evet. kolay satar. Aynen öyle. Bu nedenle Honda bunu yapabilmiş bir makine. Masrafın neydi? Yürütme maliyetini istersen son olarak onu bir gösterelim. Ben İzmir'deki servisten çok memnunum. Bu arada hocam çok şanslısın. Daha yeni yaptırmıştım ben de. Geçen Süper ay. olmuş. Evet. Çarşaf burada. Ne zaman girmişsin? O çok da yeni bir tarihte, 27 Ağustos'ta. Şurada yeni bir şeyimiz var ve 3.934 lira. Bu kaç bakımıydı? Bu yıllık periyodik bakım. Yani 12.000 bakımına girmedin sen çünkü zaten makinen 12.000'de değil. Evet. Anladım. 6.000 bakımını geçtin, orada mı yaptırdın, ne yaptın? Kilometren kaç senin şu anda? 7.000 şu anda. Tamam, Girdiği okey. kilometrede 7.445 Okey, kilometrede tamamdır. bakıma girdi Anladım. zaten. O zaman sen bir 6.000 kilometre sonra zaten farklı bir bakıma gireceksin. Bu da çok güzel oldu. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yürütme maliyetin 6.000 kilometrede bir 3.500-3.900 arası değişiyor, doğru mu? Ya daha yüksek fiyatlar duydum açıkçası. Evet. Bir WhatsApp gruplarında falan Evet. gördüm daha yüksek fiyatlar. Yani şu anki fiyat çok yüksek gelmedi açıkçası bana, yetkili servisten bu hizmeti alıyor olmak. Tabii yetkili servisten hizmet alıyorken şunu da alıyorsun. Bir güvence. Doğru. Yarın bir gün herhangi bir aksaklık Garantiye olduğunda. bir şey olmaması lazım. O da Aynen çok öyle, önemli. aynen Bir öyle. diğeri, ben globaldeki bakım masraflarına baktım. İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da ve Fransa'daki bakım maliyetleri de ortalama 6.000'lik bakımların hemen hemen bir 80 euro ile 100 euro.
Ama 12 binde bir yapılan bakımların işte yaklaşık olarak 120-140 euro civarında olduğunu söylüyorlar. İngiltere'de 80 sterlin, 90 sterlin ile 120 sterlin arasında değişiyor. Yani TL'ye vurduğumuzda daha pahalı gibi ama tabii ki oradaki fiyat baremine bakıldığında daha uygun. Aynen. Seni izleyenlere bir Transalp kullanıcısı olarak, bu kadar da yol yapmış biri olarak son söyleyeceğin nedir? Transalp alın kullanın. Memnun kalacaksınız. Kullanana kadar biraz belki de tereddütteler ama kullanan herkes aynı şeyi söylüyor. İyi ki almışım diyor. Evet, katılıyorum. Sen de aynı fikirdesin. Yani ben de ilk kez alacağım bir motordu. Aynı endişelere ben de sahiptim. Ama aldıktan sonra şunu dedim, yani doğru bir tercih yapmışım. Bir şey daha var. Farlarla ilgili çok şikayet var. Kardeşim bu kadar zaman oldu, bu kadar seri geçti. Ya niye değiştirmiyorsun şunu? Ne dersin? Evet hocam, şimdi eksik bıraktığımız bir noktaya değinmiş oldun. Evet. Hakikaten farlar konusunda biraz daha böyle etkin, iyi bir far kullanılabilirmiş. Onu ben de şimdi akşam vakti olunca fark ettim. Aynen. orada. Yakınca benim de aklıma geldi. Bu önemli eleştiri konularından bir tanesi. Ve çoğu kullanıcı akşam aydınlatmadığını çok ısrarla söylüyor. Aynen öyle hocam. Onu da biraz daha iyi yapmaları lazım açıkçası. Aynen. Geliştirmeleri gereken bir nokta diye düşünüyorum. Okey. O zaman şimdi sen birazdan motosikletin üzerine binecek Ben ve kaçıyorum. o güzel görüntüleri izleyicilere de seyrettireceğiz. Allah herkese nasip etsin. Amin. Yani isteyenlerin daha güzeli olsun. Amin. Hocam yani motosiklet güzel şey. Bence Herkes de. kullansın bence. Bence de. Bence de dostum.